Apranti okulumuzun baş binicilik eğitmeni sevgili Ömer Ay hocamla birlikte bugün çok özel bir konuğumuz var. Kimdir bu konuğumuz? İngiltere Yarış Okulu baş binicilik eğitmeni Perham. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam tabii ki 3 yıldır Richard'la birlikte çalışıyorsunuz. Öncelikli olarak Richard'la çalışmak nasıl bir duygu? Evet, dediğiniz gibi son 3 yıldır Richard'la beraber çalışıyoruz. Daha önce de birbirimizi tanıyorduk. Richard, British Racing School'un baş binicilik eğitmeni, çok tecrübeli. İngiltere'de yarışçılık noktasında dünyanın önemli gelen ülkelerinden bir tanesi. Uluslararası arenada boy göstermek için oradaki tecrübelere sahip olmanız gerekiyor. Biz de Richard'la, kendi aracılığımızla, öğrencilerimizle birleşerek bu eğitime katkı sağlıyoruz. Onunla çalışmak güzel bir duygu. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Onlar da bizim ülkemizdeki yarışçılıktan kendilerine pay çıkartarak bir şeyler öğreniyor. İyi bir işbirliğiyle şu anda çok güzel işler çıkartıyoruz. Kısa bir süre önce geldi ülkemize. İlk izlenimleri ne oldu bu sezonki öğrencilerimizde? I think, Omar, the interesting thing here is that when somebody from overseas comes in and starts doing some training, I think the first thing that strikes me is the enthusiasm and the excitement of the young riders. Just seeing somebody a little bit different coming in. Burada sizin vermiş olduğunuz disiplin, çalışma isteği de oldukça önemli. Bahsetti ama tekrar ben sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyor yetenek ve çalışma disiplinini? I think that what's really interesting is how the young riders progress in the various stages. So I was here last September, and some of the riders who were walking around behind us, they were coming in at that stage and they'd never ever seen a horse before. And it's funny because I remember that day when they all came in to the building, they were going everywhere. It was a bit crazy. They were just starting. So 6 months later, I've come in and look at them riding, and their discipline and the way they speak to you and speak to me and try and speak English is really, really good. And it's really good to see. Hocam bizim için çok değerlisiniz. Tabii ki çok önemli jokeyler, aprantiler yetiştiriyorsunuz. Ama konuşmanızın başında da dediniz ki Richard'dan çok şey öğreniyoruz. Richard size öğrettikleri arasında en dikkat çekici özellik neydi? Teşekkür ederiz. Richard tabii yaş olarak da İngiltere Yarışçılık Okulu'nun 25 yıllık eğitiminde de bulunduğu için birçok jokeyin kariyerinde aprantilikten jokey'le geçişine tanıklık etmiş birisi. Şu anlamda biz çok şey öğreniyoruz. Çünkü bu 25 yıllık süreçte başarılı olmak için ortaya koydukları performansı şahit oldukları çok adamlar oldu. Bu öğrencilerden öğrendikleri şeyleri bizlere kattı. Özellikle kişisel anlamda çocuklara yaklaşım, eğitim şeklinde biz çok şey öğrendiğimizi düşünüyoruz Richard'dan. Richard'a da sorumuz olsun. Ülkemizle İngiltere arasındaki Apranti okulları arasındaki fark nedir? Oh, that's a difficult question, but Zor bir soru. there are lots of similarities. When I see the young riders starting their journey, so they're just learning to ride, it's very similar with the Turkish jockeys as it is with the English jockeys. They all have to learn the basics, and that's where the skill of the coaches that are delivering the training, I think that's what's really important. And there's a real similarity between the coaches in Turkey and the coaches in England in the British Racing School. We've all been professional jockeys, and we all know what it takes to become a young professional jockey. So, you know, put we ourselves in their shoes. Absolutely, we can bring our skill and share that information with them. Bundan sonra sizin sohbetinize kalıyor. Çünkü soracağım soruda mutlaka karşılıklı konuşacaksınız. Genç bir jokeyin iyi bir binici olabilmesi için en önemli teknik özellik nedir? I think they have to be athletic. They have to be strong, but with a light body. The most important bit is they have to think, and they have to listen, and they then have to learn all of those skills. Being a professional jockey, you know, Omar, being a professional jockey, it's all about communicating with other people. It's all about learning how to speak. You got to put yourself out there. You got to be well presented
absolutely. In most cases. It's not. There are lots of jockeys that have got amazing talent. Yeah. But if they don't learn how to get chosen Yeah. by doing the right things, no hope. Ömer Hocam, siz bir özellik eklemek ister misiniz Richard'a? Richard'ın dediğine %100 katılıyorum. Biz de burada öğrencilerimize jokeylik sadece kabiliyetinize güvenerek yapabileceğiniz bir meslek olmadığını, kendinizi en iyi şekilde temsil etmeniz gerektiğini, yaptığınız sporun hakkını vermeniz gerektiğinin altını sürekli olarak biz de çiziyoruz. Bu bağlamda da kişinin biraz kendi becerisine de kalmış oluyor. Kendinizi bir adım önde koymak istiyorsanız diğer arkadaşlarınıza göre daha fazla sporsal anlamda çalışıyorsunuz. Zihinsel olarak kendinizi dinlendiriyorsunuz, konsantre oluyorsunuz. Bu bağlamda da otomatik olarak sizi diğer öğrencilerden, yarışmacılardan öne çıkartıyor. Ömer Hocam, at üzerindeki denge ve kontrolü geliştirmek için hangi çalışmalar yapılmalı? İki eğitmenimize de soruyorum. Biz öncelikle atın üzerinde denge için spor ve kondisyon dersinde çocuklarımızın at üzerinde kullandıkları kasları geliştirici yönde spor yaptırmalarını hocalarımıza tavsiye ediyoruz. Hocalarımız da zaten bizle uzun yıllardır çalıştığı için atın üzerinde kullandığınız sırt, bel, ayak ve kol kaslarını kendi tecrübelerine göre derslerinde çeşitlendiriyorlar. Denge tahtamız var. Denge üzerinde durarak, yani bir atın üzerinde vücudunuzu ikiye böldüğünüzde ağırlığınızı orantılı bir şekilde iki tarafa yaymanız gerekiyor. Bunu da biz denge tahtası kullanıyoruz. Mekanik at üzerinde kondisyon ve diğer alanda atı itme ve doğru ritimle kamçıyı kullanma tekniklerini kullanıyoruz. Bu da aslında bir nebze atın üzerinde güçlenme için önemli teknikler. Oh, so many different exercises, mainly in the gym. Yeah. One of my favourites is something called an Indo board, Yeah. which is it's a balance board. Anything that can help the body learn to balance. The brain is a muscle, and you have to teach the muscle. Exactly. Different exercises, and by doing all of the different balance exercises. It helps the brain send the signals around the body. Yeah. So the more you can do with that sort of thing, the better. Peki bir atın karakterini anlamak ve ona uyum sağlamak için genç biniciler neye dikkat etmeli? Exactly what we see behind us. Yeah. They have to spend time with horses. That's why your program is so good. Yeah. Because it's 3 years. So you will take 14, 15-year-old young riders, and that's when they're really developing, and you can introduce them to horses at that stage, and then after 3 years, when they get to the stage of riding in races, they have a really good understanding. Yeah. So I think it's about time. Yeah. And how much time you spend with horses and around horses, whether that's riding or whether that's grooming, Yeah. whether that's mucking the horses out, the stables in the morning. Even theoretical classes, you know. All of that. Yeah. All of that. All the theory is so important. Son sorum hem sevgili Ömer Hocam size hem de Richard olacak. Türkiye'deki genç binicilerin uluslararası alanda başarı yakalama potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? There's absolutely no reason why the Turkish jockeys can't perform well on an international stage. And I think, Omar, the work that the Turkish Jockey Club is doing in an association with the British Racing School by
by bringing the Turkish jockeys over to the UK. So I think all of the work that we're doing between our two clubs, our collaboration is the starting point. And there's no reason why this shouldn't go much higher. When you send your riders, after 3 years, when you send your riders to the UK, they're strong riders. Yeah. And you're sending the best young jockeys from Turkey now. So if we keep doing this for the next 10 years, you know, the sky is the limit. Çok teşekkür ediyoruz sevgili baş eğitmenimiz Ömer Ay ve tabii ki Richard Hoca. Çok teşekkürler, çok sağ olun.